Evet. Bugün misafirlerimiz var. Bu arkadaşlarla felsefenin ne olduğu, felsefe nedir sorusunun cevabını arıyoruz. Felsefe nedir dediğimiz zaman aslında insanlar aklına hemen korkunç bir şey geliyor. Korkunç niye? Çünkü düşünmeyi yönlendiriyor ve düşünmek aslında riskli bir şey. Niye? Çünkü kararınızı verdiğiniz andan itibaren kendi yaptığınız eylemlerin sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Peki İslam felsefesinde felsefe ya da İslam'ın felsefesi ya da İslam felsefe diye nitelendirilirken insanlar niçin bundan çekiniyorlar? Halbuki direkt olarak İslam'da akletmeyenler pislik içinde bırakılır ya da kişinin çalışmasından başka, emeğinden başka bir şey yoktur şeklinde ayetler olmasına rağmen insanlar düşünme eyleminden uzak kalıyorlar. Şimdi ben özellikle İslam Felsefesi Tanımlar Sözlüğü'nde felsefe maddesinden birkaç hususa dikkat çekip bugünkü konuşmamızı bitireceğiz. Arkadaşları da çok sıkmak istemiyoruz ayrıca. Şimdi şöyle düşünelim. Felsefenin iki boyutu var. Bir boyutu teorik, diğer boyutu pratik. Teorik boyutu insanların düşünce eylemini nasıl gerçekleştirdiklerini ve bunların mantıksal kurgusunu, teorik kısmını ortaya koyuyor. Ondan sonra eyleme geçirmesini sağlıyor. Peki aslında felsefe nedir diye sorduğumuz zaman varlığın hakikatini bilmek. Varlığın hakikatini biliyor musunuz ya da öğrenmekten korkuyor musunuz arkadaşlar? Korkmuyoruz hocam. Öğrenmek için. Cesursunuz yani. Cesur, evet. Evet. Şimdi bizim buradaki Çorum Hitit Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde gençler cesur. Evet. Yani varlığın hakikatini bilmek için sabırsızlar. Bu çok önemli. Çünkü insanların öğrenmeye karşı bir heyecanının olması aslında felsefeyi başlatan şey. Soru sormak felsefenin temel şeyi. Ve soruyu şöyle soruyoruz. Varlığın hakikatini bilmek nedir? Bu sorular aslında en önemli soran kim? Çocuklar soruyor bu soruları. Çocuklar felsefi sorular sormada üstüne yok. Fakat biz ne yapıyoruz? İnsanlara soru sormaktan alıkoyuyoruz. Aslında bazen ben de kızıyorum. Eğer gerekçesiz, dayanaksız, mesnetsiz, herhangi bir bilgiye dayanmayan soru soran insanlara kızıyorum. Ama yöntemsel açıdan sorarsak aslında soru nedir? Kutsaldır. Yani bir insan sormadan öğrenemez. İşte onun için de biz varlığın hakikatini bilmekte ilk başta tabiatı koyuyoruz yani fiziği. Daha sonra matematiği, ondan sonra metafiziği. Ve bu üçlü sistem, bu üçlü sistemin ardından gelen bilgilenme teorik kısmı inşa ediyor. Teorik kısmın inşasından sonra da pratiğin gerçek yaşama aktarılmasını ve doğru ve dürüst insanların oluşmasını, fikirde ve eylemde ortak yönün çıkmasını sağlıyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, fikirde bozukluğu var, eylemde bozuk olacak. Eylemde bozukluğu var, fikrinde bozukluğu var. Çünkü felsefenin aslında insanlara yaptığı şey şu, düşünce dünyasını bütüncül bir sistem üzerinde kurmasını ve bu bütüncül sistem üzerinde hareket etmesini ve düşünmesini sağlıyor. Ve neticede İslam filozofları, Farabiler, İbn Sina'lar, Harizmiler, Cabir bin Hayyanlar, Kindiler, felsefeyi İslam dünyasına ortaya koydukları gibi farklı kesimlere ulaştırıyorlar. Ama netice itibariyle topluma baktığımız zaman felsefenin sahaya yansıması, bu varlığın hakikatini bilmesi noktasında çok daha yeterli görünüyor. Ama bugün itibariyle dediğimiz gibi soru sormaktan değil mi korkmayan, düşünen ve varlığın hakikatini öğrenmek isteyen gençlerleyiz. Felsefe netice itibariyle son cümleyi söyleyelim. Varlığın hakikatini bilmek, biz de varlığın hakikatini bilmek istiyoruz. İyi günler.